Herkese merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyenler, daha önce geçen yıl haşerelerden nasıl korunuruz diye bir video yapmıştım. Aradan bir yıl geçti. Bu videoda eksik kalan kısımları da tamamlamak istedim. Daha doğrusu bir yıl boyunca bir takım şeylerle karşılaştım. Gözlemlerim oldu, duyumlarım oldu. Tabii ki bu videoda onlardan bahsedeceğim. Daha önceki videomda yine bahsettiğim konularla alakalı izleyicilerimizden benzer yorumlar geldi. Tabii ki onları da paylaşmak istiyorum. Şimdi kıymetli izleyenler, tabii ki haşerelerden yılan, akrep gibi, ne bileyim işte çıyan gibi bu zararlı böceklerden nasıl korunabiliriz? Haşereler, yani bu zararlı böcekler tabii ki kırsal kesimde yaşayanlar için geçerli. Tabii şehirlerde de görüyoruz zaman zaman. Onlar tabii istisnai durumlar, belki yine kırsaldan eşyalarımızla evimize gelmiş şeyler olabilir. Tabii onlara girmeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim, yani videomuzun başında şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim ki bu tip haşerelerden korunmak için yani en ideal yöntem kedilerdir kıymetli izleyenler. Tabii ki ben bir takım benim gözlemlerim oldu. Ben şunu demiştim önceki videomda, ayakkabılarınız yani dışarıdaysa, bahçedeyse ve sabah ayakkabılarınızı giyerken silkin, yani şöyle ters çevirin, içinde bir şey var mı silkin diye öneride bulunmuştum. Tabii ki geçen yıl Ekim ayıydı galiba, Ekim sonu gibi, havalar da soğuktu. Ben tabii ki yılan olacağını hiç tahmin etmedim. Terlik vardı. Tabii ki eve gelmiştim, saat 11 öğle üzeriydi galiba, 12 tam hatırlamıyorum. Yani ev terliklerim vardı, onu giymek istiyordum. Yani ayakkabıyı giyerken onu çıkarmıştım merdivenin dibine. Yani merdivenin basamağına koymuştum. Ayakkabımı giydim. Tabii ki evden ayrılmıştım. Döndüğümde tekrar terliklerimi giymek istedim. Tabii ki rüzgar vardı. Hafiften terliklerin üzeri yaprak olmuştu biraz. Yani dedim silkeyim öyle giyeyim. Tabii ki ben birini elime aldım. Daha doğrusu ikisini de aldım. Şöyle bir ters çevirdim, birbirine vurdum. Hemen birinin içinden yılan çıktı. Yılan girmiş, üşümüş demek ki. Yani bu tip şeylere dikkat etmek lazım. Kırsal kesimdeysek mutlaka, yani ayakkabılarımız dışarıdaysa ve onu mutlaka içine bakmadan, ters çevirmeden, silkmeden giymemek lazım. Tabii bizim 2 tane kedimiz var. Ben bu kısmına o videoyu koyacağım. Yani kedilerimden bir tanesi biraz oynadı yılanla, öbürü de aldı afiyetle yedi. Yani şunu ifade edeyim, kesinlikle en iyi yöntem bir tane kedi beslemek. Yani refleksleri de çok fazla kediler, ben biraz araştırdım. Mesela yılanlar saniyede 23 hamle yapabilecekken, yani o donanıma sahipken kedilerin refleksi daha güçlü. Yani bir saniyede 70 hamle yapabilecek kadar güçlü refleksleri var. Yani kedi iyi bir avcı, yani normal yılanları çok rahat öldürebilir. Tabii ki ben bu tarz videolar izledim. Buraya da 1-2 tanesini koyabilirim. Yani kedilerin yılanla nasıl baş ettiğini en azından korkutarak evlerimizin çevresinden bu tip zararları
göndereceğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani en iyi yöntem kedi, tekrar oldu ama yani bu tip çünkü biz gece uyuyoruz. Ben zaman zaman gece kalktığım zaman bakıyorum. Bizim evin önünde çardak var. Bunlar bazen bakıyorum yatıyorlar. Bazen ise yani kanepeler var, orada uyuyorlar genelde ya da minderler. Gece orada yoklar. Yani gece biz uyurken evimizin etrafını defalarca turluyorlar. Çünkü onlar da yiyecek arama peşinde. Tabii ki ben onlara yemek veriyorum ama çok da doyurmuyorum. Çünkü çok doydukları zaman avlanmıyorlar. Yani kışın doyurabilirsiniz. Çünkü yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Ama yazın dışarıda yiyecek çok rahat bulabilirler. Yazın ben az onlara mama veriyorum. Yani bunu da belirtmiş olayım. Yine bu sene ben şunu demiştim tabii ki videomda, bu haşereler akşamla yatsı arası avlanıyorlar. Bu vakitlerde işte dışarı çıkmayın. Çıkarsanız da tedbirli olun demiştim. Yani terlikle falan çıkmayın. Elektriksiz yani lambasız dışarı çıkmayın demiştim. Şimdi bunu teyit eden iki durumla karşılaştık. Yine bizim burada bulunduğumuz beldede galiba tam saat yani yatsıyla akşam arası saat 20.58'de bir tane engerek yılanı tabii köylüler tarafından görülmüş ve öldürülmüş. Yani onu ifade edeyim. Bunu niye söylüyorum? Kıymetli izleyenler. Yani bu yılanların genelde tabii gece avlanıyorlar ama akşamla yatsı arası. Zaten bu konuyla ilgili de hadis-i şerif var. Peygamberimiz yani bu vakitte dışarı çıkmayın. Bu vakit işte haşerelerin avlanma vakti diye buyurmuş. Tabi bilimsel, kıymetli izleyenler, bilimsel olarak da tabii ki bu böyle. Yani akşamları böcekler dışarı çıkıyor avlanmak için, çoğalmak için dışarı çıkıyorlar. Şimdi buna dikkat etmek lazım. Yine bir izleyicim de yorum yapmış. Ben dedi yatsı namazına giderken yavru engerek dedi gördüm. Yani namazda evle cami arasında dedi. Demek ki o da kırsal kesimde oturuyordu. Yani bunu da paylaşmış olayım. Benim önceki videomda paylaştığım şeyleri teyit eder. İki tane durumla karşılaşmış olduk. Yani bunu da şöyle söyleyeyim. Benim önceki videomda bahsettiğim akşamla yatsı arasındaki haşerelerin dışarı çıkma olayını teyit eden iki tane olayla karşılaşan izleyicilerimiz olmuş. Onu da ifade etmiş olayım. Yine bir de şunu söyleyeyim kıymetli izleyenler, yani zehirsiz yılanlar genelde gündüzlerde, onlar gündüzleri aktif oluyor ve çok hareketli. Yani bizi gördükleri zaman zaten kaçıyorlar. Ama engerek yılanı ise maalesef kaçmıyor. Yani o şekilde yaratılmış herhalde, zehrine güveniyor, kaçmıyor ama ses çıkarıyor. Yani olursak, dikkatli olursak tabii ki onun çıkardığı sesleri duyabiliriz. Yani tedbir alma açısından. Burada o kadar müdahale edildiği halde bakınız yılan kaçmıyor.
Ama dediğim gibi yani engerekler tabii ki çok hareket eden hayvanlar değil. Yani ses çıkarmakla ne bileyim işte vurmakla şununla bununla kaçacak hayvanlar değil. Ben bununla ilgili şöyle bir anım var, onu da anlatmak istiyorum. Mesela küçükken bizim arazilerimizi sulayan bir kanal vardı. İçine bir tane büyük taş düşmüştü. Nasıl diyeyim? 2-3 tonluk bir taş. Kanalın açılması için, arazimize su gitmesi için o taşı temizlememiz gerekiyordu. Tabii ki biz o taşı kırdık, temizledik kanalımızı. Daha doğrusu kocaman taşı kırdık balyozla. Dipte çok az bir taş parçaları kaldı. Onları da atıyorduk, yani kanalın içinden çıkarıyorduk. Ben o en son taşlara uzandığımda yani taşların arasında engerek yılanını gördüm. Tabii ki hareket ediyordu, ölmemişti ve yaralanmamıştı bile. Tabii ki 2 kişiydik. Mecbur öldürmek zorunda kaldık tabii ki o yılanı. Yılan engerek yılanıydı. Yani biz o kocaman taşı kırdık, yani 2-3 ton ağırlığındaki taşların parçaları sağa sola düştük, kanalın içine düştü. Bu kadar gürültü patırtıya rağmen yılan çıkıp gitmedi. Yani şunu söylemek istiyorum. Engerek yılanı bulunduğu yeri kolay kolay terk etmez. Yani üstüne basana kadar terk etmez. Tedbirli olmak lazım. İşte kırsalda geziyorsak yani bot giymek lazım. Otlu alanlara giriyorsak iyice kontrol etmek lazım. Yani kulağımızın sesli olması lazım. İyi bakmamız lazım. Yani engerekle alakalı bunu söyleyebilirim. Yani dikkatli olmak lazım. Kolay kolay onlar bulunduğu yerden hareket edebilen, çok rahat yani hareket eden hayvanlar değil. Bu konuda uyanık olmak lazım. Tabii ki bir de bu sene yine tabii yılan yavrusu, yine onu da buraya bir yere koyabilirim. Evet, kedi bir tane yılan yavrusu bulmuş. Bu sene haşerat çok galiba. Şurada ayakkabılar var. Sabahta bir tane çıyan ölmüştü. Tabii bu ayakkabıları giyerken dikkat etmek lazım. Geçen de yukarıda orada bir akrep vardı. Evet, yiyor afiyetle. Şu anda siyah kedi demin az önce yanıma geldi. Tabii o yılan da ayakkabılarımızın bulunduğu bölgeye gelmiş. Daha doğrusu merdivenle çardak arası. Akşam, yine o da akşam vaktiydi. Tabii yavruydu. Türünü bilemiyorum ama kedilerimizden bir tanesi de o yılanı rahatlıkla yedi. Kıymetli izleyenler, yani akşam üzeri, yatsıyla akşam arasına dikkat etmek lazım dışarı çıktığımızda. Bu videomuzda kıymetli izleyenler bu kadar olsun. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Haşerelerle mücadele etmede en iyi yöntem kedi beslemek. Tabi bu videomda tavuklardan bahsetmedim ama tavuklarda bu zehirli örümcektir, akreptir. Gündüzleri de onlar çok iyi bekçi. Yani eşiniyorlar. Taşları arasını, çöplerin, odunların falan, börtü böcek ne bulursa, akrep, örümcek, solucan yiyorlar. Yani gündüzleri en iyi bu haşerelerle mücadele etme yöntemlerinden bir tanesi tavuk beslemek. Yani ördek, kaz bunları yiyor mu bilemiyorum ama tavuklar yiyor.
Biliyorsunuz kene ile mücadelede de yine Orman Bakanlığı, orman müdürlükleri doğaya keklik bırakıyorlar. Yani bıldırcınlar, keklikler de keneleri çok rahat yiyor. Tavuklar da akrepleri çok rahat yiyorlar. Tabii bizim konumuz genelde akrep olduğu için gündüzleri tavuk beslemek lazım. Kedi de hem gündüz hem de gece bizim için en iyi bekçi. Yani 20 tane koruma tutsak bir kedinin yaptığını bence yapamaz. Bu videomu da burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.